1962 yılında ihtişamın ve zarafetin simgesi olan lüks İtalyan yolcu gemisi Antonio Grazza, okyanusun ortasında, görkemli bir partinin tam ortasında bir anda sessizliğe gömülü. Mürettebat ve yolcular hepsi bir anda ortadan kaybolur. Gemi ise tıpkı zamanın unuttuğu bir hayalet gibi sonsuz denizlere karışır. Tam 40 yıl sonra modern bir kurtarma ekibi denizin derinliklerinde terk edilmiş bir gemi sinyali alır. Bu yıllardır kayıp olan Antonio Grazza'dır. Merak ve heyecanla gemiye çıkan ekip kısa süre sonra burada hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını fark eder. Tozlanmış salonlar, altın varaklı odalar, ıssız yemek salonları. Gemi adeta geçmişte donmuş, zamana karşı direnmiş gibidir. Ancak içindeki sessizlik huzur değil, bastırılmış bir çığlık gibidir. Çünkü Antonio Grazza ölü değildir, yaşıyordur. İçinde karanlık sırlarla ve intikam dolu ruhlarla. Kurtarma ekibi altın ve servet ararken geçmişin kanla yazılmış hikayesiyle yüzleşir. Gerçek ortaya çıktıkça anlarlar ki bu gemi sadece bir mezar değil, aynı zamanda şeytani bir tuzağın parçasıdır. Ve bu tuzaktan kurtulmanın tek yolu geçmişteki laneti çözmekten geçer. Bu filmin bilinmeyenlerine geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı sakın unutma. Ayrıca aradığın film tam olarak bu ve bilinmeyenleri ise videoyu beğendiysen videonun altındaki süper teşekkürden de bana desteklerini gösterebilirsin. Katıl butonundan da bu kanalın gelişimi adına aylık çok ufak bir meblağ karşılığında üye olabilirsin. Şimdi seni bu filmin sisli güvertesinden alıp perde arkasındaki karanlık gerçeklere götürmek istiyorum. Kameraların arkasında neler döndü, hangi detaylar gözden kaçtı, hangi semboller aslında çok daha fazlasını ima ediyordu. Hazırsan geminin lanetli tarihine derinlemesine dalıyoruz ve şimdiye kadar anlatılmayanlar neymiş? Gel birlikte bir bakalım. Filmin ilk dakikalarında yer alan parti sırasında kesici kablonun onlarca insanı bir anda ikiye biçtiği sahne birçok izleyiciye travma yaşatmıştı. Bilinmeyen detaysa bu sahne için özel olarak hidrolik mankenler ve ayrıntılı dublör çalışmaları kullanılmıştı. Sahne tek seferde çekilmek zorundaydı. Ayrıca yönetmen Steve Beck bu sahneyle Hitchcock tarzı bir şok etkisi yaratmak istemişti. Ve başarmıştı da. Bu açılış birçok listelerde tüm zamanların en etkileyici korku sahneleri arasında yer aldı. Hayalet Gemi'nin orijinal senaryosu çok daha psikolojik ve derinlikli bir hikayeydi. İlk senaryo taslağı doğaüstü değil, gemideki karakterlerin akıl sağlıklarını kaybetmeleri üzerine kuruluydu. Paranoya, yalnızlık ve suçluluk duygusu öne çıkacaktı. Ancak yapımcı firma Warner Bros. Daha ticari bir korku filmi istediği için senaryo doğaüstü bir gerilim haline evrildi. Filmdeki Antonio Grazza gemisi kurgu olsa da ilhamını gerçek hayalet gemilerden almıştı. Özellikle 1872'de Atlantik'te terk edilmiş halde bulunan Mary Celeste adlı gerçek gemi filme ilham vermişti. Mürettebatı kayıptı ama yemekler olduğu gibi hala masadaydı. Hiçbir şiddet izi yoktu. Tıpkı Antonio Grazza gibi. Gemi sadece bir mekan değil, aynı zamanda cehennemin bir alegorisi olarak tasarlandı. Bazı sahneler sette çalışanlar üzerinde psikolojik etki bıraktı.
Özellikle karanlıkta çekilen uzun sahneler, izole set ortamı ve ürkütücü müziklerin sürekli tekrarlanması bazı oyuncularda uykusuzluk ve gerginlik yarattı. Julian Margulies yani Ips karakteri film çekimleri sırasında bazı sahneleri rüyasında tekrar gördüğünü söylemişti. Hayalet Gemi'nin beklenmedik kült başarısından sonra bir devam filmi düşünülse de yapım şirketi Lanetli Tepe gibi diğer projelere yöneldi. Hayalet Gemi hayranlar arasında kendi evrenine sahip olmalı görüşüyle bir efsane haline geldi. Bu arada Lanetli Tepe demişken bu filmin bilinmeyenlerini merak edenler varsa açıklama kısmından ve kartlardan ulaşabilir. Filmin sonunda tekrar altın taşınırken Jack Ferriman'ı başka bir kurtarma ekibiyle görürüz. Bu sahne sadece devam edecek havası vermekle kalmaz, aynı zamanda ölüm, para ve açgözlülük döngüsünün sonsuzluğunu temsil eder. O gemi sadece bir taşıma aracı değil, aynı zamanda cehennemin yolunu açan araçtır. Yüzeyde o sadece bir rehber gibi görünse de aslında Jack Ferriman karakteri tam anlamıyla şeytanın ta kendisi olarak yorumlanabilir. Ferriman kelimesi ruhları taşıyan mitolojik figür Sharon'a doğrudan bir göndermedir. Gemiye kurtarıcı gibi gelip herkesi kandırması, Lucifer'in melekken baştan çıkardığı ruhlar gibi lanse edilebilir. Kendi itirafında da bunu zaten açıkça belirtmektedir. Ben ruhları topluyorum. Aslında o cehenneme ulaşacak ruhların hissedarlığını yapan bir iblisti. Antonio Graza dünyevi cennet gibi gösterilip içindeki günahlarla lanetlenmiş bir mekan haline getirilmiştir. Ferriman ise bu cenneti cehenneme çevirmektedir. Tıpkı şeytanın Adem ile Havva'yı kandırması gibi. Geminin 40 yıl boyunca okyanusta hiç bozulmadan kalması ne doğa yasalarına ne de mantığa sığmaktadır. Antonio Graza aslında bir limbodur. Yani ruhların sıkıştığı ara bir boyut olarak düşünülebilir. Ölenler ölmemiş, yaşayanlarsa burada yavaş yavaş ölmektedir. Bu yönüyle film The Shining'e de benzetilmektedir. Mekan yaşayanların aklını ve ruhunu ele geçirmektedir. Altın külçeleri karakterlerin neredeyse tamamını cezbetmektedir. Açgözlülüğü de simgelemektedir. Ama bu altınlar aslında ölüme açılan birer anahtardır. Gemiye gelen herkes altın için kalıyordu. Kimse onun gerçek sahibini yani ruhları sorgulamıyordu. Altınlar iblisin ruhları ayartmak için kullandığı dünyasal bir bağdır. Ferriman'ın insanlara vaat ettiği şey servet değil, kendilerine ait olmayan hayatları yaşamalarıdır. Tekinsiz küçük kızsa masumiyetin habercisi olarak düşünülebilir. Küçük kız Katie Harwood aslında ölen ilk ruhlardan biriydi. Ama onun diğerlerinden farkı vardı. O hiçbir zaman günah işlememişti. Ferriman'ın zincirine dahil olmamıştı. Bu yüzden diğerlerinin kurtulabilmesi için bir anahtar görevi görmekteydi. Yani sistematik biçimde bakarsak Katie eşittir vicdan, saf hafıza ve iç ses. Onun rehberliği olmadan kimse gerçeği göremezdi. Film sürekli olarak aynı döngüyü tekrar eden bir yapı içinde bulunmaktadır. Dikkatli izleyiciler ne demek istediğimi anladı bile. Hatırlarsanız bir sahnede burada bizden başka birileri de gelmiş diye bir replik geçmekteydi. İşte tam olarak döngü bu şekilde işlemekteydi. Bir grup insan gelmektedir. Altın yüzünden birbirlerine düşerler ve hepsi ölür. Ferriman tekrar yeni bir ekip getirir. Böylelikle lanet sürekli tekrarlanıp durur. Bu döngü cehennemde sonsuz işkence temasıyla örtüşmektedir. Gemi aslında klasik cehennem tasvirlerinin modernize edilmiş bir halidir. Zenginlik, müzik, lüks ama her köşesinde gizli bir çürüme ve çığlık. En derin korku ne hayalet ne de iblistir.
Filmdeki asıl korku insanın açgözlülüğü, ihaneti ve yalanlarla yüzleşmemesidir. Ekip üyeleri birbirlerini öldürmektedir. Gerçek düşmanı görmelerine rağmen hala altını kurtarabiliriz demektedirler. Yani filmde karanlık varlıklar değil, insanlar birbirini yok etmektedir. Hayalet Gemi bir korku filminden çok bir ahlaki fable gibi karşımıza sunulmuştur. İnsan ruhu satın alınabilir mi? Tüm bunlarla birlikte Hayalet Gemi sadece hayaletli bir film değil, aynı zamanda günah, ayartı, ceza ve kurtuluş temaları etrafında şekillenen bir denizaltı mitolojisi olarak düşünülebilir. Bazı gemiler limanlara hiç uğramaz. Bazı yolculuklarsa sonsuz karanlığa yapılır. Hayalet Gemi filmi sadece bir geminin değil, insan ruhunun karanlık limanlarının da hikayesidir. Altının parıltısı, ihanetin soğukluğu, sessiz güvertelerde yankılanan çığlıklar ve her şeyin merkezinde görünmeyen bir el, Ferryman. Bu film bir korku hikayesinden çok daha fazlasıdır. Bir uyarı, bir lanetin yankısı ve bir sınav. Çünkü gerçek dehşet karanlıkta değil, insanın içindedir. Antonio Grazza hala okyanusun bir yerlerinde, sislerin içinde kaybolmuş, altınlarla, kanla ve ruhlarla dolu. Ve belki bir gün senin de sinyalini alacak bir ekip çıkar ortaya. Ama sakın şunu unutma. Bazı kapılar bir kez açıldığında bir daha asla kapanmaz. Ve bazen en derin iz denizin altında değil, izleyenin ruhundadır. Daha araştırılmayı bekleyen çok liman var ve daha yolun çok başındayız. Ben Kapital Burak.